Hepinize merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sezon 4'te ne gelecek, ne gidecek, ekstradan sezon 4'e ne eklendi, onun hakkında bilgiler paylaştı Blizzard. Ve sizlere ben sezon 4 hakkında yeni olan şeyleri, yeni gelecek şeyleri sizlere onlardan bahsedeceğim. Ben kendim baktım, şöyle göz geçirdim. Yeni olan şeyler var, yeni gelecek şeyler var. Onlardan hepsinden sizlere bahsedeceğim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Öncelikle sezon 4'ün ismi Loot Reborn arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani sezon 4'ümüzün ismi bu. 14 Mayıs'ta gelecek. Saat 10'da geleceğini söylüyor. Tamam, şimdi aşağıya inelim. Şimdi burada ekstra bir fazla özellik var gördüğünüz gibi. Bak burada işte 35 damage vesaire diyor. İşte bazı itemler düştüğünde böyle yüksek oranlı itemler düşecek. Onu söyleyeyim sizlere. Bu itemler 3 özellikte olabilir. 2 özellikte olabilir, bir özellikte olabilir. O şansınıza kalmış bir şey. Ekstradan aspektleri şöyle anlatayım kısa ve özetle. Her düşürdüğümüz aspekt şey olacak, birikecek. Örnek veriyorum siz bu aspektten 6 tane buldunuz ya. Bu 6 taneye kaç tane oran denk geliyorsa bak bu %1'miş en düşük oran değil farkındaysanız. %1 oran olarak atıyorsunuz sabit stabil. Eğer 16 olursa tam oranı atıyorsunuz sabit stabil. Yani bir aspektleri tamamen full hepsini 16'da 16 bazıları 8 tane falan istiyor. Hepsini tam oranı yaptığınızda daha da aspekte ihtiyacınız olmuyor. Bu konuda aspektler güzel, hoş oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim aşağıya. Buradaki şeylerde ise bunlar zaten şeylerden düşüreceğiz. Bosslardan falan düşüyor bunlar. Bunlar da zaten demircide silaha atıyoruz arkadaşlar. Ekstra özellik getirmek için bunu zaten şeyde anlatmıştım. PTR'e geldiğimizde canlı yayında beraber bakmıştık. Geldik artı basmaya. Artı basmada şöyle bir güncelleme var. Arkadaşlar artı basma değilmiş bu. Özür dilerim. Çok çok özür diliyorum. Bu işte o düşürdüğümüz şeyleri Efsun ekleme şeyi burada. Bu şekilde ekliyoruz. Aynen bu şekilde ekliyoruz zaten. Bunu zaten biliyoruz. Parşömenleri dediğim gibi boss'tan vesaireden düşürüyoruz. Ha, artı basmaya geldik. Arkadaşlar artı basmada şöyle diyeyim. Önceden size şey demiştim. Artık hani hatta topluluk kısmında paylaşmıştım. Dedim ki artı basarken artık yanıyor demiştim. Onu kaldırmışlar arkadaşlar. Hani kaldırmaları bir yönden iyi olmuş diye düşünüyorum. Ama istenilen malzemeyi çoğaltmışlar. Yani öyle bir durumda var. Ondan dolayı bu eskiden 5'ti şimdi 10 olmuş mesela. Şimdi %100 artı geçme ihtimali var. Ve ekstradan bura hakkında söyleyeceğim bir şey. Örnek veriyorum her artı 4'te yani artı 12'ye kadar silahımızı artı basabiliyoruz. Her artı 4'te silahımızın bir tane özelliği %25 oranında artıyor ama diğer özellikleri sabit kalıyor. Eğer o artı 4'te attığınız özellik istediğiniz bir özelliğe gelmezse şuradan sıfırlayabiliyorsunuz. Ama materyalleri geri size vermiyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani burası için bunu söyleyebilirim yeni şeyler için. Burada zaten artısını falan basıyor. Ondan sonra bu ekler dedi hani dedim ya %25 ekliyor diye. 1,5 katı işte üstü geliyor arkadaşlar. Taşlarda güncellemeler var. Hani bunu da söylemiş olayım. Ee, elmasların tüm direnç değerleri artmış. Güzel olmuş. Topaz artık zeka veriyor. Topaz turuncu elmas. Safir iradeyi arttırıyor. Amestis gücünüzü arttırıyor. Zümrüt ise ilave el becerisi veriyormuş arkadaşlar. Taşlar artık böyle ekstra şeyler veriyor. Haberiniz olsun. Cehennem dalgası. Cehennem dalgası artık Dünya Kademesi 1 ve 2'de de olacak arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Size tavsiyem şimdiden söylüyorum. Cehennem dalgasında artı basma malzemelerimiz, biton malzemelerimiz
yani bir ton malzeme demeyeyim de artı basma malzemelerimiz, genel malzemeler, item düşme oranı, ne bileyim yaptığımız etkinlikler çok olduğu için levelinizi Hell Tight'ta kasın arkadaşlar. Net söylüyorum ya. Oyuna başladınız. Sezon hikayesini bitirdiniz. Ondan sonra sezon hikayesi bitti. Muhtemelen 30 level falan oluruz diye tahmin ediyorum. Ondan sonraki süreçte Hell Tight'a gidin. Orada boss malzemesi düşüyor. Ondan sonra artı basma malzemesi düşüyor. Elektrik boss'un malzemesini yeni sandıklardan alabiliyoruz. Artı itemler, daha iyi itemler düşme olasılığı yüksek. Ondan dolayı sezon hikayesini bitirince Hell Tight'a gidin arkadaşlar. Orada çok güzel malzemelerinizi kasarsınız, levelinizi kasarsınız. Ve yüksek level olduğunuz zaman da malzeme sıkıntısı çekmezsiniz. Yani ben öyle yapacağım. Siz de öyle yapın. Tavsiye ediyorum. Ek değişiklikler var burada. İşte hani canavarların seviyesi 10 arttırılmış arkadaşlar. Bunu söyleyeyim öncelikle. Canavarlar seviyesi 10 seviye yüksek olduğu için bizim düşük levelde gerçekten EX vesaire gelecek, onu söyleyeyim. Ve işte sezon 4 Loot Reborn'un sonuna kadar devam edecekmiş buradaki şeyler. Haberiniz olsun. Ben zaten buranın linkini aşağıya paylaşırım. Oradan rahat bir şekilde bakabilirsiniz. Ondan sonra bir de şöyle bir şeyler vardı. Burada adama tıkladığınız zaman loot goblin çıkıyordu, yaratık çıkıyordu. Ondan sonra sandık da çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Artık sandık düşmüyormuş. Bunun yerine artık kıyamet sandığı ölüm durumunda vereceği eşdeğer ödüller düşüyormuş direkt. İşte bunu da bu şekilde değiştirmişler. Aşağıya geldiğimiz zaman en büyük mücadeleniz Zanaatkarlar Çukuru. Pit'ten bahsediyor arkadaşlar. Pit için ayrı özel bir video yapacağım. Hani ya burası için tek tek özel video yapacağım ve her konuda, her bölge hakkında detaylı bilgi sahibi olacaksınız. Onu söyleyeyim sizlere. Şimdi pit. Arkadaşlar pitte zaten artı basma malzemelerini düşürüyoruz. Ve pitin 1.21 arası 3 materyalimiz vardı. O 3 materyallerin ilkini 1 ila 21, ikincisini 21 ila 41, üçüncüsünü ise 41 üstün seviyede düşüyor arkadaşlar. Ve o düşen materyalleri gidip simyacıda, iksircide dönüştürüp bir alt seviye materyalini çıkartabiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim sizlere. Eğer 4 veya 6 dakikanız varken bitirirseniz çukur seviyesi 3 seviye atlıyor. 6 veya üzerini düşürürseniz 2 seviye, daha düşük olursa 1 seviye olarak atlıyor arkadaşlar. Ve eğer süre bitmeden, yani süre bittikten sonra eğer gidip boss'u keserseniz size en sonunda sandık çıkıyor. O sandığı vermiyor arkadaşlar. Bir de ilk ölümünüz 30 saniyeyi alıyor. İkincisi 60. Üçüncüsü ise 90 ve ondan sonraki ölümlerinizde 90-90 saniye devam ediyor. Şimdi gelelim Andreal'in mücadeleye ve eziyetli yankılarına katılıyor. Bu yeni boss arkadaşlar. Yeni boss'un malzemelerini zaten onun için özel bir boss ve lokasyonlar diye videolar yapacağım. Oradan da yine aynı şekilde bilgi sahibi olursunuz ve nerede ne yapacağınızı e, işte uğraşmazsınız ya, aramazsınız, onu söyleyeyim sizlere. Neyse, bu yeni boss. Yeni boss da işte überünük düşme oranıyla aynı seviyede katılıyor. Yani Duriel ile yeni boss arasında işte aynı. Duriel'den sıkıldıysanız gidip yeni boss'u kesebilirsiniz. Yani yeni boss'tan über düşme olasılığı güzel oldu bu arada. Sevindim. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Eziyet yankıları. Bosslar 200. seviye çağrılabiliyor arkadaşlar. 200. seviye olarak çağrılabiliyor ve bu bosslardan inanılmaz unik itemler düşüyor. Hani ondan dolayı 200. seviye bir boss keserseniz çoğu aradığınız uniği tamamlayabilirsiniz de tabii bu sürece kadar bayağı güçlenmeniz gerekir. Öyle bir durumda var. Ve ekstradan 925 öğe gücü olacakmış. Hani bu bayağı iyi. Şimdi gelelim yani sezon 4'ün sezonun görevlerine mi diyeyim artık? Sezon hikayesine mi diyeyim? Onu diyeyim. Demir kurtlarla savaş. Arkadaşlar bu
Diablo 3'te, Diablo 2'de mi ne oynayanlar bilir. Ben hiç oynamadım. Önceki videolarımda da söyledim. Paralı asker muhabbeti. Onu söyleyeyim sizlere. Yani burada diyor ki işte hani bu sezon görevini bitirin. Paralı askerler sizlerle beraber savaşacak. Onu söylüyor. Hani yanımızda adamlar olacak herhalde. Benim anladığım kadarıyla o. Sezon görevi bu. Şeye gideceğiz. Neredeydi o? Demek kurtardı. Aa, okuduydum bir dakika ya. Ha, şuraya. Kezistan'a gideceğiz. Orada Sounded ile biriyle konuşacağız. Ondan sonra sezon hikayesini başlatacağız. Ve işte bize maskerler verecek. Yanımızda bunlar savaşacak herhalde. Hani anladığım kadarıyla öyle. Bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. En azından Diablo 3 ve Diablo 2'deki paralı asker muhabbetini bilen arkadaşlardan özellikle bekliyorum. Yani yeni sezonumuz bu. Demir Kurtlarla Savaş. Bakalım neler olacak göreceğiz. Geldik sezon yolculuğu Battle Pass. Battle Pass şöyle güzel gözüküyor. Hani onu öncelikle söyleyeyim. Benim kendi şahsi düşüncem bu. Tabii daha detayına girmedikçe bilemeyiz. Kostüm bu. Şurada bir Necromancer mı bu? Necromancer da olabilir ya da düşman da olabilir, bilemedim. Hani Necromancer'a benziyor çünkü tırpanı o. Hani şöyle bir kostüm var, bir de böyle bir kostüm var. Bunu da işte Battle Pass gelince daha detaylı bir şekilde bakarız. Burası yine şey zaten işte sezon kutsamalarım diyeyim. Sezon ilerlemesi artık burası. Burayı yaptıkça bize işte sandık mandık asmikler vesaire verecek. Buradaki sistem aynı zaten. Değişen bir sistem yok. Bura yine sezon kutsamaları. Burada yine artık yine şurası, burada işte ne olur bilmiyorum. Bunun detayını göstermemişler. Ona da bakarız zaten. Çok hızlı konuştum. Şimdi gelelim aşağıya. Bu ekstradan mağazada satılacak kostüm arkadaşlar. Bu Necromancer dediydim ya, şu. İşte onun kostümü de bu arkadaşlar. Mağazada satılacakmış ama bu. Şu da Battle Pass. At olsun. Şu olsun. Battle Pass. Onu söyleyeyim. Sezon 4 için topluluk rehberleri, işte Loot Reborn yolculuğuna bilgi rehberliği ihtiyacınız varsa her sınıfa yönelik yapılarla ilgili ipuçları, topluluk kısmı falan, The Pit vesaire, onlardan bahsediyor. İşte buraları siz söyleyin. Bakın diyor eğer merak ediyorsanız diyor. Bir de Diablo 4 haberleriyle güncel kalın diyor. 2 Mayıs saat 11'de, yani bugün, sezon 4 Loot Reborn derinlemesine bir bakış sunacak bir geliştirici güncelleme canlı yayını gerçekleştirilecekmiş. Yani canlı yayın olacak arkadaşlar. Dördüncü sezon açık test alanı, işte öğrenileri, sistem özellikleri, denge güncellemeleri daha fazla tartışırken topluluk yöneticisi, işte adam ve geliştirme ekibi üyelerine katılın. İşte Diablo 2'de yani Campfire yapacaklar arkadaşlar. Kısacası onu söyleyeyim sizlere. Bugün Campfire olacak. Campfire'da da daha detaylı bir şekilde zaten bakarım. Karakter güncellemeleri hakkında buradan bahsetmemişler. Ama şey yaparız. Hani muhtemelen bugünkü Campfire'da bahsederler, bakarız. Karakterler hakkında da bir video yaparım sizler için. Şimdi güncelleme genel olarak böyle. Yeni gelen şeyleri söyledim. Zaten diğer şeyler konusunda bilginiz, aşinanız vardır diye düşünüyorum. Çünkü pit geldi, pitle alakalı video vesaire, onları anlattım, söyledim. Yani sezon 4 genel olarak böyle. Yeni şeyler dediğim gibi şu askerler. Arkadaşlar bu askerler hakkında yorumlarınızı bekliyorum ya. Hani gerçekten bekliyorum. Bakalım. Sezon 4 Loot Reborn. Ya ben şey olarak istiyordum açıkçası. Hani şu vampir güçleri falan vardı ya, böyle kendi karakterimize buff veren şeyler olunca daha güzel oluyor sanki sezon. Hani bu benim düşüncem ama bence öyle daha güzel. Bak sezon 3'te robot geldi. Tamam, bize bazı verdiği bufflar vardı da yani mehdi, yani anladınız mı? Şimdi sezon 4'te de yanımızda askerler olacak diye düşünüyorum bu arada. Ee, Bilmiyorum, bakacağız. Sezon 4 gelince göreceğiz arkadaşlar.
Yani sezon 4 genel olarak The Pit'te geçecek vaktimiz. Bakalım neler olacak görelim. Ve Helltide'de geçecek. Öyle bir gerçek de var. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Daha fazla Diablo 4 videolar için takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.